Taşacak bu deniz yeni sezonunda neler olacak? Videomuza geçmeden önce Gezep veda etmesin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Taşacak bu denizden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype butonuna basmayı unutmayın. Dizimizin yeni sezonu öncesi kadrodan ayrılacak isimler ve diziye dahil olacak yeni isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Dün ise gerçekten şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, sitem dolu bir paylaşımla sonraki sezonda yer almayacağını açıkladı. Bu açıklama kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Özellikle oyuncunun Trabzonlu olması ve karakterin de bölgenin ruhunu taşıyan isimlerden biri olarak görülmesi nedeniyle Trabzon'un önde gelen isimlerinden de bu ayrılığa ciddi tepkiler geldi. Açıkçası ben Gezep karakterinin vedasını hiç doğru bulmuyorum. Çünkü Gezep sadece yan karakter gibi görünen ama aslında dizinin dokusunu tamamlayan önemli isimlerden biriydi. Evet, Gezep dizinin başındaki gibi kullanılmıyordu. Hikayesi bir dönem çok daha güçlüydü ama sonrasında biraz geri planda kaldı ve kötü bir noktaya doğru gitti. Fakat tam da burada toparlanabilecek bir karakterdi. Geçmişi, dostlukları, duruşu ve Koçeri tarafındaki yeriyle yeni sezonda yeniden güçlü bir hikayeye bağlanabilirdi. Bu kadar önemli bir karakterin kolayca harcanması haliyle tepkileri de beraberinde getirdi. Ben dizinin oyuncularının da bu durumdan çok memnun olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu vedanın hikayede bir boşluk oluşturacağını düşünüyorum. Ayrıca bu vedanın tek veda olarak kalacağını da sanmıyorum. Yeni sezonda Gezep'in dışında başka ayrılıklar da görebiliriz. Peki Gezep'in vedası ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ayrılık hikayeyi nasıl etkiler? Şimdi gelelim diğer veda ihtimallerine. Ortaya atılan bir diğer iddia ise Şerif'in de diziye veda edeceği yönünde. Sezon finalinde Şerif'in akıbeti belirsiz gösterildi. Ancak ben Şerif'in diziye devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Şerif, taşacak bu denizin ana omurgasını oluşturan karakterlerden biri. Onun olmadığı bir hikayede Koçeri tarafındaki denge de çatışmada eksik kalır. Belki yeni sezonda Şerif'in hikayesi bu kadar yoğun ilerlemez. Belki bir süre geri planda tutulur ama tamamen ayrılacağını düşünmüyorum. Bence Şerif'in hapishaneden kaçırılacağı ve kaçak olarak dizide yer alacağı bir süreci izleyeceğiz. Bu da hikayeye hem gerilim hem de merak katabilir. Hatta belki Şerif bir süre öldü gösterilebilir. Dizide adı geçer ama kendisini görmeyiz. Herkes onun öldüğünü ya da artık devreden çıktığını düşünürken sezonun ilerleyen bölümlerinde büyük bir dönüş yaşanabilir. Böyle bir dönüş özellikle Timur Volkov ve Fırtınalar hikayesiyle birleşirse dizinin tansiyonunu ciddi şekilde yükseltebilir. Bunun dışında Gökhan karakterinin de veda edeceği konuşulan isimler arasında yer aldığı söyleniyor. Açıkçası Gökhan konusunda sezon boyunca alttan alta bir hikaye varmış gibi sahneler izledik. Bazı bakışları, bazı sessizlikleri ve bazı sahnelerdeki konumu sanki ileride daha büyük bir şey anlatılacakmış hissi veriyordu. Fakat bir türlü o hikayeye tam olarak girilmedi. Seyirci de bu yüzden Gökhan'ın ne işe yarayacağını, hangi sırrın içinde olduğunu ya da gerçekten önemli bir kırılmanın parçası olup olmayacağını merak etti. Eğer Gökhan'ın sandığımız gibi güçlü bir hikayesi yoksa diziye veda etmesi şaşırtıcı olmaz. Çünkü yeni sezonda kadro genişleyecekse ve Timur Volkov tarafı daha baskın hale gelecekse hikayede işlevi kalmayan karakterlerin elenmesi mümkün. Ama burada önemli olan şu: eğer Gökhan gerçekten gönderilecekse bu vedanın da gelişi güzel olmaması gerekiyor. Peki yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Ben yeni sezonda Timur Volkov hikayesinin çok daha baskın şekilde dizide yer alacağını düşünüyorum. Sezon finalinde zaten Timur'un gelişiyle beraber hikayenin yönü değişti. Koçeriler için artık sadece içerideki sorunlar değil, dışarıdan gelen daha büyük bir tehdit de söz konusu olacak. Muhtemelen Timur'un oğlu ile kızı da diziye dahil olacak ve burada Volkov ailesinin Koçerileri zorda bırakma hamlelerini izleyeceğiz. Timur sıradan bir düşman gibi anlatılmayacak gibi duruyor. Bu da Adil'in karşısına sadece güçle değil, akılla da mücadele etmesi gereken bir rakip çıkaracak. Timur'un çocuklarının gelişi ise hikayeyi daha da büyütebilir. Çünkü böyle bir durumda sadece büyüklerin savaşı değil, yeni kuşağın hesaplaşması da başlayabilir. Sezon finalinin son sahnesindeki tabloya baktığımızda ise diziye giriş yapacak Fatih Fırtına'nın Adil ve sevdiklerini Timur'un elinden kurtaracağını düşünüyorum. Esme, Eleni ve Fadime'nin bağlandığı o sahne zaten yeni sezon için büyük bir kapı araladı. Adil'in kimi seçeceği, önce kime koşacağı ve bu sırada kimin devreye gireceği büyük merak konusu oldu. Ben burada Fatih Fırtına'nın beklenmedik şekilde ortaya çıkıp Adil'in yükünü hafifleteceğini düşünüyorum. Belki de Adil'in tek başına yetişemeyeceği bir anda Fatih sahneye girecek ve sevdiklerini Timur'un elinden kurtaracak.
Böyle olursa Adil, Fatih'e karşı istemese de borçlu kalacak. İşte bu borç da fırtınaların geri dönüşüne onay vermesinin en önemli sebebi olabilir. Ama ailesi ve sevdikleri söz konusu olduğunda onu kurtaran kişiye tamamen sırt çevirmesi de kolay olmaz. Fatih karakteri en başından beri büyük bir gizemle anlatıldı. Adı geçti, etkisi hissettirildi ama kendisini tam anlamıyla görmeden önce bile hikayede bir ağırlığı olduğu belli edildi. Son bölümlerde bu karakterin aslında kötü olmadığına dair bazı detaylar verilmiş gibi görünse de ben Fatih'in tamamen iyi bir karakter olacağını düşünmüyorum. Çünkü dizinin ana hikayesi Koçariler ve Fırtınalar arasında yıllardır süren çatışmanın bugüne etkisi üzerine kurulu. Böyle büyük bir çatışmanın bir anda bitmesi bana çok gerçekçi gelmiyor. Belki Fatih yeni sezonun başında daha olumlu bir profil çizebilir. Adil'e yardım eder, ailesini toparlamaya çalışır, işleri düzene sokar ve seyirciye acaba bu karakter gerçekten barış için mi geldi dedirtebilir. Ama ben bir süre sonra Fatih'in kendi hesabını göstermeye başlayacağını düşünüyorum. Belki önce iyi görünecek, güven kazanacak, sonra da Adil'e en beklemediği anda hamle yapacak. Bu dönüşün içinde mutlaka eski defterler, hesaplar ve güç mücadelesi olacaktır. Dizinin yeni sezonu hem ayrılacak isimler hem de kadroya dahil olacak yeni karakterlerle daha çok konuşulacak gibi duruyor. Gezep'in vedası şimdiden tartışma yarattı. Şerif'in akıbeti merak ediliyor. Gökhan'ın kalıp kalmayacağı belirsiz. Timur Volkov'un hikayeyi ne kadar değiştireceği, Fatih Fırtına'nın gerçekten dost mu düşman mı çıkacağı ve Adil'in bu yeni dengeler içinde nasıl bir yol izleyeceği yeni sezonun en önemli başlıkları olacak. Ama burada dizinin dikkat etmesi gereken çok önemli bir nokta var. Taşacak bu deniz sezon içinde bir dönem reyting yükselişi yakalamıştı. Seyirci karakterlere bağlanmış, özellikle aile çatışmaları ve duygusal sahneler diziyi güçlü bir noktaya taşımıştı. Fakat bölümler ilerledikçe bu yükseliş sürdürülemedi ve reytingler düşmeye başladı. Eğer gelecek sezonda gerçekten heyecan verici, dengeli ve seyirciyi içine çeken bir hikaye kurulamazsa bu düşüş devam edebilir. O zaman da diziye sandığımızdan daha erken veda etme ihtimalimiz doğar. Bu yüzden yeni sezon sadece yeni karakterlerle değil, doğru yazılmış hikayelerle de güçlü başlamalı. Gezep gibi sevilen karakterlerin vedası seyirciyi küstürmeden anlatılmalı. Şerif gibi ana karakterlerin akıbeti tatmin edici şekilde açıklanmalı ve Fatih Fırtına ile Timur Volkov hikayesi gerçekten büyük bir çatışmaya dönüşmeli. Yoksa sadece isim değişiklikleriyle diziyi ayakta tutmak kolay olmaz. Peki sizce yeni sezonda en çok hangi hikaye öne çıkacak? Gezep'in vedası diziyi zayıflatır mı? Şerif gerçekten döner mi? Fatih Fırtına Adil'in yanında mı olacak? Yoksa en büyük darbeyi ondan mı göreceğiz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bekliyorum.